Geçmiş olsun yavrum. Hoş geldin. Oğlum çok zahmet çektin. İnşallah sonun hayır olur. Cezaevlerinde geçti ömrün. Benim de bunda kabahatim çoktur. Bilirim. Sağ ol. Var git oğlum. Allah işini varsın, düğününü yap. Bundan sonrası inşallah hayır olur. Haydi gidin, şanımıza, şöhretimize layık bir düğün yapın. Hiçbir şey eksik olmasın. Haydi geç yavrum güle güle. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Allah işini rast getirsin, yolun açık olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allah. Tabii ki Allah mesut eylesin. Gerçekten ağlayama tutun. Vallahi zaten ben dayanamıyorum. Güle güle git kardeşim. Allah Amin, mutlu amin. mesut etsin. Amin amin. Allah yolunu açık etsin. Ailemizin şerefini, namusunu sen Amin taşıyorsun. yavrum, amin. Gittiğin yerde Allah mutlu mesut etsin seni kardeşim. Ağlamayın.
yengesi. Allah hayırlı etsin. Tebrik ederim canım. Damatın kız kardeşinin bir bilezik. Allah hayırlı etsin. Amcasının kızı bir bilezik. Hayırlı olsun. Amcasının hanımı ya. Allah mesut etsin. Gelinin ablası bir bilezik. Damatın amcasının kızı bir bilezik. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. Çok şükür mutlu oldum hapishaneden çıktığına. Çok sevindik ve hepimiz böyle bir arada toplanıp da böyle güzel günler geçirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Allah oraya kimseleri bir daha salmasın. Çal da eğlenelim. Hadi yavrum hadi. Sağ ol, teşekkürler hadi. Yenge, bunlar ne yapar? Oraya masanın üzerine koyacağım. Sağ ol, teşekkürler. Yenge bu sefer değil mi? Geç oraya masanın üzerine koy. Tatlılarınızı bırakın, acılarınızı alın. Hadi Allah hayırlı olsun. Allah hayırlı etsin. Allah hayırlı etsin. Allah mutlu eylesin. Allah razı olsun. Herkese teşekkür. Haydi. Gecesi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Mutluluklar. Amin. Haydi sizinkilerine de Allah hayırlı etsin. Amin. Bizim bekarlara da İnşallah. Tamam mı Şeker abla? Çabuk biraz. Ne yapıyorsan kızım, iyi misin? Allah hayırlı mutlu etsin. İyisin değil mi? Yuvana geldin, yuvanda mutlu, huzurlu ol her an için. Kocanın lafını dinle, burada huzurlu ol. Kocanın iftirarını düşün, kaynanan kaynatanın iftirarını düşün. Ağlama, tamam mı canım? Herkes seninki bir gelin oldu, hepimiz böyle olduk. Yuvamıza ısındık, yuvamızda mutlu olacak her zaman için canım. Tamam mı yavrum? Üzülme, ben de üzülürüm senin için. Senin kocan, senin yuvan, kocan dövse de, sövse de, seni bu kapıdan dışarı atsa da burası senin yuvan, sen buradan çıkmayacaksın. Tuhaf çarşafı var burada, onu damatla yattıktan sonra sabah şafakta gelecek, kapıyı çalacaklar sabah namazında, şafağında o tuhaf çarşafını katlayacaksın, o kapıyı çalana vereceksin. Ondan sonra gelip damatla yatıp rahat edeceksin, tamam mı kızım? Allah huzur mutlu etsin canım. Bura mutlu huzurlu ol burada. Bura senin yuvan, ben giderim hadi Allah'a ısmarladık. Bu tatlı yuvandan şirin olarsan bu yuva senin. Burada beyaz geliniyle geldin, beyaz kefinle çıkabilirsin. Kocan dövse de sövse de bu yuva senin, dışarı çıkamazsan bu söhbetten. Hadi Allah'a ısmarladık, tamam mı kızım? Hadi iyi geceler.
Hoş geldin. Hoş geldin evine. Şaka yapıyorlar eşekler ya. Korktun mu? Yok. Korkacak bir şey yok. Usulden. İşte arkadaşlar şaka yapıyorlar. Düğün mü olur böyle şeyler? Sana layık değil ama azımızı çoğa say ne olursun. Ya ne zor şeymiş gül yüzünü görmek. O zaman başka çaresi vardır. Beğendiremedik galiba yüz görümlülüğünü. O zaman gidip kuyumcuyu olduğu gibi buraya toplayıp getireyim. He? Ne dersin? Vay maşallah. Allah bütün güzellikleri toplamış sana vermiş geldin. Gelin hanım damadı beğenmedi herhalde. Yok, estağfurullah. Çok şükür. Gelin hanımın sesini de duyduk. Elbette ben de böyle ayın 14'ü gibi güzel olsam ben de naz ederdim. Ben naz etmiyorum ki. Gelinimiz naz etmiyor. Ne yapıyor öyleyse? Naz etmiyorum ben. Korkuyorum sadece. Ben o kadar çirkin miyim ya? Haşa, öyle demek istemedim. Sadece korkuyorum işte. Kader bizi bir araya getirdi.
Karı koca oldu artık. Yani öyle sayılırız. İstesek de istemesek de değiştiremeyiz artık. Şimdi ne diyeyim sağ gelin? Anamı babama verdiklerinde senin çağlarındaymış. Öyle 13-14. Babam Nemrut bir adammış. Sosur derlermiş. Yüzü gülmeyen adam öyle derlermiş. Tam 7 yıl anasını, babasını görmeye götürmemiş. Nenem çok merhametli kadınmış. Bir gün demiş ki babama, ya demiş, bu kadar zalimlik etme. Al şu kadını, gitsin ahir ömürde bir anasını babasını görsün demiş. Babamdan hiç böyle bir şey beklemiyorlar. Atı hazırlayın demiş. Ahırda atı hazırlamışlar. Gelini bindirmişler. Ahır da kocaman bir ahır. Köyün en zengininin ahırı. Ahırın bir ucundan öbür ucuna 15-20 sefer gidip gelmiş. İndirmiş, demiş ki aha geldik demiş ananın babanın evine. Niye güldün?
Gelin hanım su dökmeyecek mi? Abdest alalım, namaz kılalım. Zahmet etme. Sağ ol. Gelin hanımın bohçasında havlu yok mu? Bir tek ben mi namaz kılacağım? Selamünaleyküm ve rahmetullah. Camda bir mi var? Ne oluyor ya?
yapıyorsun ya? Yes ışığı. Karanlık olunca ben korkuyorum. Bak, korkacak bir şey yok. Bizim arkadaşlar şaka yapıyorlardır. Şimdi adettendir. Eskiden beri düğünlerde damadın arkadaşları şakalar yaparlarmış. İşte cama vururlar, taş atarlar, kapıya vurup kaçarlar. Hatta bazen böyle gerdek odasının bir yerlerine saklanırlarmış. Niye saklanırlarmış ki? Ya yok kimse. Şimdi gelinle damat şimdi o şeye yeltenince Neye yeltenince? zifaf yani beraber Ya saklanmışlarsa? ya yok öyle bir şey. Allah Allah ayda eskidenmiş ya eskidenmiş. Ya oraya saklanmışlarsa? Ya ne işler var burada? Ana bütün arkadaşlar burada. Yahu kimse yok. Bak bak. Evet. Heh. Gördün mü? Tamam. Hem benim gerdek odama girmeye kimse kolay kolay cesaret edemez. Niye ki? Korkarlar mı? Korkarlar biraz. Niye? Sen onlardan büyüksün diye mi? Beni yaşlı mı buldun? Yo. Estağfurullah. Sağ ol.
Şeker yersin. Gel otur. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen yemeyecek misin? Niye yemiyorsun? Sen yemiyorsun ki. Şekerle sigara iyi gitmez ki. O kadar dumanı nerede saklıyorsun ki öyle? Ciğerimde. Babam hemen üflüyor. Sen niye saklıyorsun ki? Dertli içince öyle saklanıyor ciğerde. Demek ki babanın derdi yokmuş. Senin ne derdin var ki? Biliyorsun. Hapiste yattım. İnsan orada dertli oluyor. Çok mu yattın? Bayağı yattım. Kader. Ama olsun. Senin gibi güzel, kara gözlü bir kızla evlendim. Benim gözlerim öyle güzel değil ki. Babam sıpa gözlüm derdi. Yok canım. Sen ceylan gözlüsün. Ama sıpanın gözleri Ceylan'ınkinden daha güzelmiş de ondan öyle dermiş. Olsun. Ben sana ceylan gözlüm diyeceğim. Ben öyle güzel değilim ki. Bak bakalım. Güzel misin, çirkin misin? Hadi. Utanacak bir şey yok. Bak. Ceylan gözlü müsün, sıpa gözlü müsün? Gördün mü ne kadar güzelsin?
Ceylan hangisi ki? Şu. Kuş gözü gibi işte. Ya Ceylan'ın gözleri öyle değildir, daha büyüktür. Bunu sen mi yaptın? Bir koğuş arkadaşım vardı. O yapıyordu. Ben de yardımcı oldum. Yadigar'dı arkadaşımızın adı. Burada da benim adım yazılı ama silinmiş. Güzel mi? Beğendin mi? Beğendim de biraz eğri büğrü olmuş. Sanki seninkiler çok mu düzgün? Onlar da eğri büğrü. Hiç de bile. Kanefçe nasıl yapılır bilmiyorsun ki. Sen biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Sana benim yaptıklarımı göstereyim mi? İyi hadi göster. Vay vay vay. Kar beyazı bohça, kıpkızıl gül, gül gibi gelin. Hele bakalım gelinimizin bohçasından neler çıkacak. Bu abimin hediyesi. Bunu annem yaptı. Bunları da. Bunları yengem yaptı. Bunu da ablam. Bak. Bunu ben yaptım. Ben işledim. Ya ne marifetli hanımım var benim. Şurada biraz eğrilik var ama olsun, güzel. Bunu kim yaptı? Onu da ben yaptım. Nereden öğrendin böyle şeyler yapmayı ya? Babam öğretti. Nakışçı benim babam. Nakış yapar. Biraz eğri büğrü çizmişsin ama güzel bir kadın. Gözleri de senin gözlerine benziyor. Kadın değil o. Şahmeran. Şahberan'ı bilirim canım. Biliyor musun gerçekten? Elbette. Anlat o zaman bakalım iyi biliyor musun? Zamanın birinde dünyanın iyisi bir delikanlı varmış. Tertemiz, pırıl pırıl. Karınca ezmez. Bunun da kötü niyetli arkadaşları varmış. Herkesin vardır. Bir gün demişler ki Kamaş'a, gel gidek dağda gezek biraz. Kamaş demiş olur gidek. Çıkmışlar yola. Bir dağın başına gelmişler. Kayaların arasında dolaşıyorlar. Kamaş'ı bir mağaranın dibine itmişler. Zifiri karanlık bir mağara.
Göz gözü görmüyor. Çaresizlik içinde etrafına bakıyor. Yok, çare yok. Nasıl çıkacak, nasıl kurtulacak belli değil. Bir de bakıyor ki mağaranın bir yerinde böyle iğne deliği kadar bir ışık. Hemen orayı kazmaya başlıyor. Kazıyor, 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 kazıyor. Saatlerce kazıyor. Bitap düşüyor kazmaktan. Bir boşluğa çıkıyor. Bakıyor ki karşısında bir taht. O yorgunluğun içerisinde tahtın üstüne uzanıyor, uyuyor. Ne kadar uyuyor bilmiyorum. Uyanıyor, bir bakıyor ki karşısında dünya güzeli bir kadın. Kara kaş, kara göz. Şöyle bir aşağı tarafına bir bakınca bir bakıyor ki bir yılan. Yılan kadın. Yılan kadın değil o. Şahmeran. Neyse ya işte Şahmeran. Kadına bir bakıyor. Biraz alt tarafına doğru bakıyor ki ana bir yılan. Biraz daha alt tarafına bakıyor. Korkudan dili tutuluyor ya. Kadının alt tarafında yılan olduğu kısmında binlerce çeşit yılan birbirinin içerisine girip çıkıyor. Kaynıyor resmen. Hani sen bu hikayeyi biliyordun? Niye korkuyorsun? Korkmuyorum ki. Burası en heyecanlı yeri. Ondan. Şimdi bu cama bu kadar güzel çizdiğine göre sen bu hikayenin devamını biliyorsun. Biliyorum ama sen daha güzel anlatıyorsun. Şimdi kadın, yılan kadın bakıyor ki Kamaş korktu. Diyor ki burası diyor bir yeraltı krallığı diyor. Ben de buranın padişahıyım diyor. Biz diyor bütün halkımız olarak diyor dünyanın, kainatın bütün sırlarını biliriz diyor. Madem ki içimize düştün diyor, sen artık bizden birisin diyor. Bizden sana zarar gelmez diyor. Ondan sonra aşık oluyorlar, evleniyorlar, mutlu mesut yaşıyorlar. Yani bu da böyle bir hikaye işte. Bu kadar mı? Devamı yok mu? Ya bugünlük bu kadar. Bundan sonrasını da başka zaman anlatırım. Olmaz öyle şey. Günah. Niye günah oluyormuş? Bazı hikayeler efsunludur. Başladın mı bitirmen gerekir. Yoksa kötü şeyler olur. Ne yani şimdi Şahmeran'ın hikayesini anlatmazsam ne olur? Yatağa yılan girer. Bunu da senden duydum ha. Öyle tabii. Bizim köyde olmuş. Yani şimdi ben hikayeyi bitirmezsem Şahmeran kızıp yatağımıza yılan mı yollayacak? Evet. Olmuş bizim köyde. Ya bak. İnanma böyle koca karı hikayelerine.
Ne yani? Gelin hanım küstü mü damada? Daha ilk günde. Yo, küsmedim. Sadece biraz korktum. Ya tertemiz evde yılanın ne işi olur? İnanma böyle hurafelere. Sen ip almayı biliyor musun? Ne ya, şimdi de ip mi oynayacağız? Sen nereden bileceksin ki? Bu kız oyunu. Niye? Erkekler daha iyi bilir. O zaman oyna da görelim. Bak, bir şartım var. Kim düğümlenirse karşıdakinin sözünü harfi harfine yerine getirecek. Tamam? Tamam. İlk sen başla. Emin misin? Bırakayım. Ben kazandım. Artık benim istediğimi yapacaksın. Sağ ol. Hadi. Sen de ayakkabılarını çıkart, uzan şöyle. Çok yoruldun ya. Kuru yemiş de getireyim mi? Ha, bak iyi olur. Nerede kalmıştık?
mutlu mesut demiştin ama sonu öyle değil ki. Şimdi Kamaş'ta, Şahmaran'da birbirlerini canları kadar seviyorlar. Birbirleri uğruna can verecek kadar seviyorlar. Fakat Kamaş'ın bir derdi var. Açamıyor. Doğduğu, büyüdüğü yerleri, dağı, denizi, güneşi özlemiş. Aslında Şahmeran da bunu biliyor. Bir gün Şahmeran'a diyor ki, ben diyor doğduğum, büyüdüğüm yerlere gideceğim diyor. Şahmeran diyor ki, ben de bundan korkuyordum diyor. Sen gidecektin diyor. İzin veriyor. Yalnız diyor, bizim bütün sırrımızı öğrendin. Orada sakın kimseye söylemeyesin diyor. Şahmaran canını yolluyor. Kamaş geliyor memleketine. Bir dağ başında ufak bir köyde yaşamaya başlıyor. O sırada memleketin padişahı hastalanıyor. Bütün memleketin hekimlerini topluyorlar. Bakıyorlar, ediyorlar. Ne hastalığın sebebini buluyorlar, ne hastalığı buluyorlar. Derin, bilge biri diyor ki, bunu bilse bilse diyor çaresini, Şahmaran bilir diyor. Ama Şahmaran kainatın neresinde yaşıyor kimse bilmiyor. Yine bilge zatlardan biri diyor ki, memleketin diyor bütün insanlarını diyor suya, hamama sokalım diyor. Mutlaka o bilen çıkar ortaya diyor. Bütün memleketin insanlarını topluyorlar. Kamaş'ın da köyüne geliyorlar. Alıyorlar Kamaş'ı, götürüyorlar. Herkesi suya sokuyorlar. Bir de bakıyorlar ki Kamaş'ın derisi yılan derisine dönüyor. Öyle zalim bir vezir var ki Kamaş'a öyle işkenceler ettiriyor ki sonunda dayanamıyor. Canı kadar sevdiği Şahmaran'ın yerini söylüyor. Asker gönderiyorlar. Şahmaran'ı getiriyorlar. Şimdi canını verecek kadar sevdiği kadını ele verdiği için Şahmaran yerin dibine giriyor utançtan. Ama Şahmaran o kadar iyi niyetli ki, oğlanın da o kadar iyi niyetli olduğunu biliyor ki, diyor ki beni yakaladınız diyor. Size sırrımı açıklayacağım diyor. Benim diyor kuyruğumdan diyor bir parça yiyen diyor dünyanın bütün sırrına erer diyor. Göğsümün üstünden de bir parça yiyen diyor hemen ölür diyor. Şimdi zalim vezir padişahın gözüne yer dikmiş ya, göz dikmiş ya. Hemen kuyruğundan bir parça kesiyor. Kamaş da sevgilisiyle birlikte ölmek için göğsünden bir parça alıyor, yiyor. Hikaye bu ya. Vezir hemen ölüyor. Kamaş yaşıyor. Padişah kurtuluyor. Aslında Şahmaran vezirin ne kadar kötü niyetli olduğunu anlıyor.
Sevgilisini kurtarmak için kendisini ölüme gönderiyor. İşte seven kadın bu kızım. Ve hikaye de burada bitiyor. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Şimdi oldu mu? Hikayeni dinledin. Ya burada ağlayacak ne var? Çok sevdiği biri için en kıymetli şeyini, canını feda ediyor. Valla ben de olsam Kamaş'ın yaptığını yaparım. Sen de benim Şahmaran'ımsın. Sen de beni yiyeceksin mi? Ya seni yersem bu koskoca dünyada yapayalnız kalır. Yiyecek o kadar çok şeyimiz var ki kızım ya. Ya gelin hanım artık şu yatağı aç hazırla. Sabah oldu ya. Sonra ya artık yeter oyalanma. Yoksa seni de böyle kaçırırlar ha. Karışmam.
Buyur, su iç. Sağ ol. Hadi şu yatağı hazırla. Aç yatağı aç. Yatağı aç. Böyle tacınla gelininle mi gireceksin yatağa? Gel gel. Gel. Bismillah. Hadi. Işığı söndür de gel yanıma. Kapatınca ben korkuyorum. Neden korkuyorsun ya? Ya burada ikimizden başka kimse yok. Cinliler var ki korkuyorsun ya. Utanıyorum. Neden utanıyorsun? Ondan utanıyorum. Bundan mı korkuyorsun? Bunun canı yok ki. Rahmetli babam. İstediğin oldu mu? Bana bak. Neredeyse sabah oluyor. Bu ıvır zıvır bahanelerinden sıkıldım artık. Ben yumuşadıkça sen yeni bir şeyler icat ediyorsun. Eğer beni istemiyorsan bunu burada değil, babanın evinden çıkmadan önce söyleyecektin. Eğer gitmek istiyorsan gidecek zamanın var. Babanın evi o tarafta, hadi. Kalk gel buraya. Gel buraya. Otur. Otur. Ya bak.
Ne dersen yapıyorum. Daha ne istiyorsun benden? Korkuyorum ben. Ya ben öcü müyüm ki benden korkuyorsun? Yok estağfurullah senden korkmuyorum. Ya neden korkuyorsun? Ya bak, neden korkuyorsun söyle. Bıyıklarından korkuyorum. Demek bunlardan korkuyorsun. Bıyıklarım seni korkutuyor demek. Gelin hanımın bıyık sevmediğini bilmiyorduk. Eğer önceden bilseydik, bıyıksız bir damat bulup gelirdik. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbesi ya. Bıyıksız damat istedim. Bulup getirdik işte. Beğendin mi yeni damadı? Ne oldu? Başka adam olmuşsun. Sen başka ol dedin, ben de başka bir adam oldum. Ama ben böyle istemedim ki. Ya daha önce bıyıklarından korkup ağlıyordun. Şimdi de böyle olsun istemedim diyorsun. Bak, yaşlarımız denk değil.
beni yaşlı bulabilirsin. Hatta kendini evlenecek çağda görmeyebilirsin. Ama hatta seni ben kendime uygun görmüyorum. Ben ihtiyarım. Ben ihtiyarım. Ama ne yapalım ki? Kader mi desem? Kısmet mi desem? Adet mi, gelenek mi, görenek mi? İkimizi yan yana getirdi. Koca aileler, aşiretler, akan kanı, cinayetleri engellemek için ikimize düğün kurdular. Düğün kurdukları evde, gerdek odasında oyun oynuyoruz ya. Ben seni kendime zorla karı edemem ki. Özür dilerim, öyle bir şey yok. Gene ise ya senin yüzünden maymuna döndüm. Gönlünü etmek için yapmadığım, yaklaşmadığım an olmadı. Ama her seferinde bir oyun bulup uzaklaşıyorsun. Her seferinde benden kaçmak için köşe bucak oyun oynamana gerek yok. Kapı orada. Başka birini istiyorsan, gitmek istiyorsan, hadi kapı orada. Hadi git, hadi git. Hadi. Onca yıl mahpushanede adam gibi yaşa, kendini koru. Ondan sonra gel, kendi evinde soytar ol. Zaten soytardan başka nesin ki ya? Başka ne oldun ki? Ben kötü bir şey demek istemedim. Sen yanlış anladın. Ya soytardan başka neyim ben? Soytardan başka neyim ben? Anam al şu kızı dedi, aldım. Boşa dedi, boşadım. Amcam anan namusumuza leke sürüyor dedi. Anam vurdum. Anam vurdum. 20 yıl yattım. Çıktım. Amcam şu düşmanımızdır dedi. Onu da vurdum. Gittim yıllarca yattım. Sonra al dediler. Aldım. Ben soytardan başka neyim ya? Elbette soytarıyım. Soytarıyım ya. Sen beni adam mı sandın? Bıyıklarından korktun. İçinde adam mı var sandın? Bak. Kes dedin, kestim işte. Yalvarırım, böyle şeyler deme artık. Ne dersen yapacağım, söz yapacağım. Ne dersem yapacak mısın? Vallahi yapacağım. Yeter ki böyle şeyler söyleme. Doğru ya. Unutmuşum. Gelin hanım böyle şeylerden korkuyor. Bunları konuşmamak lazım. Tamam, artık korkmuyorum.
Demek korkmuyorsun artık. Ama ben korkuyorum. Neredeyse sabah ezanı okunacak. Damat daha pencereden 2 el ateş etmedi. Gelin zifaf çarşafını alın diye. Zifaf çarşafı daha tertemiz. Ne diyecekler? Gelin mi korkuyor diyecekler. Damattan artık iş kalmadı diyecekler. Ne dersin? Hangimizin korkusu daha çok?
Dinle bir bakalım ses geliyor. Dinle bakayım.